Bugün sizlerle beraber bu renkli eldiveni öreceğiz. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok rahat. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben böyle birkaç renk kullandım. Sizler iki renkte kullanabilirsiniz. Ve yapımına bilek kısmından başlayacağız. Ben böyle 3 numaralı bir tığ kullanıyorum. Sizler 3,5 numaralı tığlar kullanabileceğiniz gibi 2,5 numaralı tığlar da kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda şu bilek lastiğiniz biraz daha, eğer küçük bir tığ kullanırsanız daha sıkı olacaktır. Siz ona göre, bileğinize göre onu ayarlarsınız. Görüntüsü de ona göre değişecektir. Buradaki sayılar da ona göre değişecektir. Ama bu bir şeyi fark ettirmez. Önemli olan mantığını anlamak. Hadi gelin başlayalım. Ben gri iple başlayacağım şöyle. Şu bilek kısmını örebilmek için. Ve hemen bir tane düğüm atıp 11 tane zincir çekeceğim. Bir tane düğüm attım. 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sizler bilek kısmını daha uzun istiyorsanız daha fazla zincir çekebilirsiniz. Şimdi 11. zincirimize değil, tığ ipimize doluyoruz ve hemen şu 10. zincirimize batıp ipimizi alıyoruz. Şu an tığımda 3 tane ip var. İpimi alıp üçünden birden geçiyorum. Tığ ipimi doluyorum. 9. zincirdeyim. Tığımda 3 tane ip var. Hemen üçünden birden şu şekilde geçiyorum. Aynı işlemi sona kadar uyguluyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. 10 tane yarım trabzan yapıyorum. Şu şekilde hızlı hızlı göstermek istiyorum zamanınızı almadan. Evet. Evet, şimdi son zincirime de batıp yarım trabzan yapıyorum. Evet, bakın yarım trabzanlarımı yaptım 10 tane. Dilerseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarım trabzan yapmışım. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Tığ ipimi doluyorum. Bakın şu çektiğim zincire değil, hemen yanındaki trabzanın tepesinden böyle ortadan batıyorum. Bakın hemen ortasından battı ve hemen arkadaki yarım halkadan ipimi çıkarıyorum ve yine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın zincir çektim, zincire değil, son yaptığım yarım trabzanın tepesine battım. Evet, tığ ipimi doladım. Bakın hemen şuradaki yarım trabzanın tepesinde ortaya batıyorum. Bakın ortaya batıyorum. Şu şekilde değil. Yani altından geçirmiyorum. Hemen ortasına batıp arkada kalan yarım halkadan ipimi geçiriyorum ve 3 ipten birden çıkıyorum. Bu şekilde hemen sona kadar gelelim. Bakın son yarım trabzanın tepesinden şöyle batıp yine bir tane daha yarım trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi ters çeviriyorum. Ardından tığa ipimi dolayıp aynı işlemi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Bakın yine tepeden battım ve bir yarım trabzan yaptım. Bu şekilde bilek ölçünüze gelene kadar devam etmelisiniz. Ben kendi bileğimin ölçüsüne vardığımda yeniden görüşeceğiz. Evet, yarım trabzanlarınızı yapın. Sona geldiğinizde bir zincir çekin ve üste çıkarken modelinizi ters çevirin.
tekrar yarım trabzan yapmaya devam edin. Bu şekilde bileğinizin ölçüsüne varana dek örebilirsiniz. Evet, ben istediğim ölçüye varana kadar ilerledim. Bunu nasıl belirledim? Şöyle bakın. Bakın benim tam bileğime denk geliyor. Bu şekilde. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Hemen size nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Ama öncesinde kaç sıra ilerlediğimi göstermek istiyorum. Ben sıraları bakın şu yarım kısımdan değil, şöyle tam kısımdan sayıyorum. Kaç tane sıra ilerlemişim? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ilerlemişim. Ve birleştirme yaparken bu yarımlar içeride kalacak şekilde, bakın yarımlar içeride kalacak şekilde şöyle birleştireceğiz. Bakın çalışacağımız kısımlar ise şu arka kanat. Arka kanat tığımı geçireceğim. Karşıdakine de geçirip ipimi alıp ve ilmek kaydırma yapacağım. Hemen şöyle bakın. Zincir çekmiştim. Zincirimin dibindeki zincirimin dibindeki sık iğnenin hemen şöyle tepesinden batıyorum ve karşısındakinden de şöyle batıp hemen bakın ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Şöyle hemen yanındakine battım. Karşısındakine batıyorum. Hemen şurada bakın. Karşısındakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Siz isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz ama ben ilmek kaydırmanın görüntüsünü daha çok sevdiğim için ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın hemen karşısındakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, ilmek kaydırmam bitti. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Ve burada gizliyorum ipimi. Daha sonrasında kesersiniz siz de. Şöyle biraz gizleyin. Evet, biraz gizledikten sonra şöyle ters çevirin. Bu ipleri daha sonrasında keseceğiz. Gizleyip. Bakın. Bilek kısmı hazır. Şimdi yapmamız gereken şey şu ortalardan bakın. Hemen şu tek tek saydık 12 tane sıramız vardı. Şu sıraların orta kısımlarına batarak 3 grup üçerli grup halinde ikili trabzanlar yapacağız. 12 tane ikili trabzanımız olacak sırada. Şimdi şu orta noktalardan başlayacağımız için herhangi bir orta noktadan da başlayabilirsiniz. Bakın ben hemen şöyle 2 tane tığımın üzerine ip aldım. Sarıyı geçirdim. Evet. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığa ipimi doladım. Aynı noktaya batıp ipimi aldım. Tığımda 3 tane ip var. İkişer ikişer çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Evet.
3 tane çektiğim zinciri ikili trabzan sayıyorum. 3 tane ikili trabzanım tamam. Tığ ipimi doladım. Zincir çekmiyorum. Yine şu orta kısma batacağım. Evet, şu orta kısma batıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde devam edeceğiz. Her bir orta noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırada 12 tane ikili trabzanımız olacak bizim. Evet. Bu şekilde ilerleyelim. Orta noktalara üçerli grup halinde ikili trabzanlar yapalım ve şuraya geldiğimizde buluşalım. Evet, sonuncu grubu da yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Bakın hemen şurada tepeye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpinizi bu noktada gizleyebilirsiniz. Ben bir iki tane gizleyeceğim. En son hepsini keseceğim. Şöyle ipimi birazcık gizleyip çalışmaya devam edeceğim. Bakın, ben sonrasında şöyle kiremit rengine geçmişim. Daha sonrasında krem, yeşil diye devam etmiş. Aynı renkler üst üste gelmeyecek şekilde örmüşüm. Şimdi ikinci sıraya geçerken hemen yine herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bakın, tığımı geçirdim. Şöyle ipimi kıvırarak içeri aldım. Şu ipi de şöyle kıvırdım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığ ipimi doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde tığ ipi doladım ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aslında yapacağımız tek şey bu. Üçerli grup halinde ikili trabzanlar yapmak boşluklara. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Sona geldiğimizde ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi keseceğiz ve diğer renge geçeceğiz. Bu şekilde ben 1 2 3 4 5 6 7 8 tam sıra örmüşüm. Bakın, 8 tam sıra örmüşüm. 9'a geldiğimde ise 2 tane boşluk bırakmışım. O yüzden siz de lütfen şimdi 9 sıra ilerleyin. 9. sırada 2 tane boşluk bırakın ve orada parmağımızı birleştirelim. Tabi sizin elinize göre ayarlamanız daha doğru olacaktır. Benim için 8 sıra yeterli oldu. 9. sırada kaydırmamı yaptım ve parmağımı oluşturdum. Ama siz denediğinizde bu sıra değişiklik gösterebilir. O yüzden siz de parmağınıza göre bu sıraları ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi ben 9. sıraya gelip 2 tane boşluk bırakıp birleştirmeyi göstereceğim. Evet, bakın ben 9. sırama geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8, bu da 9. sıram. 2 tane boşluk bıraktım. Hemen şuraya geliyorum. Tığımı geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Parmak boşluğum oluştu. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle hemen şuradan bir iki defa içeri doğru gizleyeyim. Evet. Bakın, parmak boşluğum oluştu. Evet, bakın. Parmak kısmım oluştu. Şimdi yine şöyle devam edeceğiz. Ben sonrasında sarıyla devam etmişim. Sarıyla devam edeceğim.
Şurası 9. sıramdı. Şimdi 10. sırama geçiyorum. 10, 11, 12, 13, 14. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha ilerleyeceğim. Ve böylelikle eldivenimi bitirmiş olacağım. Hemen şuradan başlıyorum. Yine aynı işlemleri yapacağız. Evet, şuradan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip şu şekilde ikili trabzanlarımızı yaparak devam edeceğiz. Bakın şu parmağı oluşturduğum kısma da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve üst kısma geçiyorum. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 tane daha örüp geliyorum. Evet, eldivenlerimiz bitti. Şöyle bir deneyelim. Evet, eldivenimiz bitti. Bakın şöyle. Çok tatlı oldular. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hangi renklerde yapacağınızı gerçekten çok merak ediyorum. Ben de birkaç çeşitini daha deneyeceğim. Abone olursanız, kanalımı takip ederseniz çok memnun olurum. Yorumlarda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Muhakkak geri dönüş yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.